Herkese merhabalar. Bu dersimizde O, Ö ve P harflerini işliyoruz. O harfine hiza çizgimle başlıyorum. Yuvarladım, inceldim, az bastırdım ve bıraktım. Kalın başlıyorum. Hiza çizgimi atıyorum ve bitiriyorum. Böyle de başlayabilirsiniz ama hiza çizginiz düz bir şekilde başlarsanız daha güzel bir O elde edersiniz. Daha dik ve daha güzel bir O. Ve bitirdim. İnce bitirdim. Birazdan R harfinde de yapacağız bunu. Ve O'nun üzerinden geçebilirsiniz. Bu daha hareketli bir O'dur. Ben bunu daha çok kullanırım. Bunu küçültebilirsiniz, büyütebilirsiniz. Bu küçük inceliği. Kalın, ince ve döndürdüm. O'nun üzerinden geçtim. Harfimin üzerinden geçtim. Devam edin bakalım. Tüm satırı bitirin. Hiza çizgimle başladım, döndüm. Küçük döndüm bu sefer. Şimdi büyük döndüm. Tekrar hiza çizgimden inceldim, bıraktım. Ve şimdi artık noktalarımı da yapacağım tabii. Yanına bir harf bitiştirdim. Üzerinden döndüm. Tekrar. Siz bunları yaparken yanına bir harf bitiştirmeyin. Sadece O harfinde O harflerini yapın. Yoksa çünkü satırınız boşa gidebilir. Ben şimdi göstermek için harflerle bitiştiriyorum ki hani nasıl bitiştirildiğini şimdi görün. Birazdan yabancılık çekmeyin diye. Şimdi de P harfine geçelim. İnce başladım. Kalın ve bitirdim. İnce, kalın, bırak. İnce, kalın. Bu hareketi nerede yapıyorduk? En başta öğrendiğimiz o U şeklinde, ters U şeklinde olan harekette en önemli dediğim egzersizde bunu yapıyorduk. Ve ikinci çizgim, ikinci hareketim. Bu şekilde bir P'de yapabilirsiniz. Ne yaptım? İnce, kalın, durmadım, devam ettim. İnce, kalın, ince. Şimdi biraz dikdörtgen yaptım. Bunu yuvarlayabilirsiniz. Ve daha yuvarlak. Evet. Buraya bir harf bitişecek. İnce bitiriyorum. Ve bitirdim. İnce, kalın döndüm hiç durmadan. İnce, kalın, ince. Sadece bastırış kuvvetimi değiştiriyorum. İnce, kalın, ince bitirdim. Az bastır, çok bastır, az bastır, çok bastır, az bastır. Şimdi burada çubuğum küçük oldu. Çubuğunuz küçük de olabilir, büyük de olabilir. Bunu siz belirliyorsunuz aslında. Ama tüm harflerinizde eğer mesela P'nin çubuğu küçükse B de çubuklu bir harf, D de çubuklu bir harf, D'nin, P'nin, B'nin, T'nin, K'nin de çubukları küçük olsun ki harfleriniz birbiriyle kardeş olsun kompozisyon içerisinde. Ve bıraktım. İnce, kalın, ince, kalın ve ince. Tam harf gövdesi boyutuna geliyorum ve bırakıyorum. 2P'yi de deneyebilirsiniz. Ben daha çok içi dolu olanı kullanıyorum. Tabii bu çalıştığınız kompozisyona göre değişiklik gösterir. Son harfim. Bitirdim. Şimdi bir sonraki derse geçebilirsiniz.